Atina'da bazen bir insanın kaderi kırık bir seramik parçasına yazılan isimle değişebiliyordu. Ama bunu anlamak için demokrasinin konuşulduğu Pnyx'e değil, sistemin gerçekten çalıştığı yere bakmak gerekiyor. Burası Atina Agorası. Dükkanlar, tapınaklar ve devlet kurumları aynı meydandaydı. Pnyx, demokrasinin sahnesi ise Agora onun makine dairesiydi. Buranın gerçekten farklı bir havası var. Çünkü Atina'da gördüğümüz birçok antik yapı bugün yıkık, eksik ya da yalnızca sütun parçalarından ibaret. Bakıyorsunuz başı var, sonu yok. Ama burası öyle değil. Attalos Stoası yeniden ayağa kaldırılmış. Bu yüzden burada yürürken antik Atina'nın nasıl bir yer olabileceğini içinden de geçerken hissedebiliyorsunuz. Elbette bugün gördüğümüz yapı bütünüyle antik çağdan kalmış değil. Ama orijinal plana bağlı kalınarak yeniden inşa edildiği için bize o dönemin mekan duygusunu veriyor. Burası sadece insanların gölgede yürüdüğü bir sütunlu galeri değildi. Dükkanlar vardı, insanlar burada alışveriş yapıyorlardı, konuşuyorlardı, haber alıyorlardı birbirlerinden ve şehir hayatının merkezinde bulunuyorlardı buradaki insanlar. Yani bugün alışveriş merkezlerinde, pasajlarda ve kapalı çarşılarda gördüğümüz düzenin çok eski bir karşılığı burada vardı. Atina'da birçok yapının önünde birkaç sütuna ve dağılmış taşlara bakıp gerisini zihninizde tamamlamanız gerekiyor. Ama burada buna gerek yok. Çünkü arkamdaki Hephaistos tapınağı antik Yunan dünyasından günümüze ulaşan en iyi korunmuş tapınaklardan biri. Tabii bunun da öyle olmasının sebebi var. Çünkü sütunun yüksekliği daha kısa ve daha kalın, doğru düzeninde. O yüzden ince ve uzun değil. Haliyle bu zamana kadar kalması normal. Bu tapınak ateşin ve metal işçiliğinin tanrısı Hephaistos'a adanmış. Onunla birlikte zanaatin ve üretimin koruyucusu Athena Ergene'ye de burada tapılıyordu. Bu nedenle tapınağın Agora'ya yukarıdan doğru böyle bakması, Agora işte az önce anlattığım çarşı, pazar, AVM gibi dediğim yere böyle yukarıdan, tepeden bakıyor. Aşağıda tüccarlar, çömlekçiler, ondan sonra ustalar ve metal işçileri böyle çalışıyorlar tabii. Tepelerinde ise emeklerini ve üretimlerini koruduğuna inandıkları tanrıların tapınağı duruyor. Hephaistos tapınağı. Bu tapınak Atina'yı yönetenlerden çok Atina'yı elleriyle üreten insanlara adanmış bir tapınak. O yüzden birazcık böyle işçinin, emekçinin tapınağı da diyebiliriz. Mesela Antalya'da Çıralı'daki Yanartaş var. O Yanartaş'ta da toprağın içinden çıkan alevler böyle yüzyıllardır kendiliğinden yanıyor. Antik insanlar da, o dönemdeki insanlar da bu hiç sönmeyen ateşi Hephaistos'a ilişkilendirmiş ve tabii demir dövüyor, ateş lazım gibi diye ve bölge önemli bir kült merkezine de dönüşmüştü. Halen de öyledir. Yani onun en iyi korunmuş tapınaklarından biri bugün Atina'da karşımıza duruyor. Hemen bu arkamda. Ama Hephaistos'un hiç sönmeyen ateşi Anadolu'da da yanmaya devam ediyor diyebiliriz. Pnyx demokrasisinin sahnesiydi. Agora ise makine dairesi. Pnyx'te halk toplanıyor ve karar veriyordu. Ama o kararların hazırlanması ve devletin günlük işlerinin yürütülmesi tam burada gerçekleştiriliyordu. Burası Volterion, Atina'nın 500 kişilik meclisi burada çalışıyor. Halk meclisine sunulacak konuları da burada memurlar diyelim hazırlıyor. Hemen yanındaki yuvarlak yapı ise Tolos, meclisin görev başındaki 50 üyesi burada bulunuyordu.
Yani demokrasi yalnızca meydanda eli kaldırmak değil, arkasındaki sürekli çalışan bir devlet düzeni. Atinalılar şehirden göndermek istedikleri kişilerin isimlerini küçük seramik parçalarına yazıyorlardı. Birazdan içeri girip demokrasinin yalnızca konuşmak ve oy vermek olmadığını da bazen insanı 10 yıl boyunca şehirden uzaklaştırmak anlamına da geldiğini göstereceğim. Atina bize yalnızca demokrasinin nasıl doğduğunu göstermiyor. Çoğunluk denetlenmediğinde demokrasinin nasıl sertleşebileceğini de gösteriyordu. Demokrasi yalnızca çoğunluğun karar vermesi değil, çoğunluğun gücünün de sınırlandırılmasıdır.